Zehra Gürler, bir öğrencimin söylemiyle resim ve neşe öğretmeniyim. Ben Onur Gürler, 2009 yılından beri sosyal medyada çeşitli mecralarda içerik üretiyorum. Ağırlıklı olarak teknoloji içerikleri üzerinde çalışıyorum. Eğitim benim için bana ihtiyaç duyan, benim tecrübelerime ihtiyaç duyan birilerine yardımcı olabilmek, yoldaşlık edebilmek, tecrübelerimi onlarla paylaşabilmek, bildiğim yolda birlikte yürümek. Konvansiyonel eğitim dışında TikTok gibi alanları gerekli bir platform olarak görüyorum. Çünkü burada insanlar güçlü bir şekilde hayal gücü kullanarak içerik üretiyorlar ve aynı zamanda yapılan örnek içeriklere düetler atarak onları deneyimliyorlar. Karşılarında yapılan işlerle ne kadar benzeştiğini falan görüp mutlu oluyorlar ve motive oluyorlar. Bu yüzden bu tarz alanlar hem öğretici hem deneyimlerin güçlü bir şekilde ortaya konulduğu ve sonuçların da hemen alındığı alanlar oluyor. Dolayısıyla özellikle gençler ve çocuklar için çok gerekli bir eğitim aracı olarak görüyorum TikTok'u. Atık malzemelerle içerik üretmeye pandeminin ilk dönemlerinde başladım. Çocuklardan biri beni aradı, kahve içiyordum. Hocam benim portremi ne zaman yapacaksınız dedi. Dedim kahve içiyorum, bitirince yapayım dedim. Ama hemen yapın dedi, tamam dedim. Hemen yapın dediği için kahveyi bitirir bitirmez ters çevirdim. Kahvenin telvesiyle onun portresini yaptım. Bunu sosyal medyada paylaştıktan sonra herkesin çok hoşuna gitti. Bundan sonra işte yemeklerin kalanlarıyla bir şeyler yaptım. Yerde gördüğüm lekelerle bir şeyler yaptım. Bu böyle devam etti. Herkesin çok hoşuna gitti. Güzel bir süreç oldu benim için ve devamı da gelecek. TikTok'a girmem öğrencilerim tarafından müthiş bir heyecanla karşılandı. Daha önce öğrencim olmuş, büyümüş ve bir şekilde bağımın koptuğu öğrenciler TikTok videolarım sayesinde bana döndüler. Ben sizin 30 sene önceki öğrencinizim filan, mesela ilk öğretmenlik yıllarımdan bana ulaşan öğrencilerim oldu. TikTok o öğrencilerle olan bağımı kurdu aslında. O yüzden daha çok kitlelere ulaşabilecek videolar çekmeyi hedefliyorum TikTok'ta. Farklı kuşaklardan iki kişinin aynı platformda birlikte video çekmesi harika bir düşünce ve bana da kendimi çok iyi hissettiriyor. Çünkü kendimi oğlumla arkadaş gibi hissediyorum. Ortak iş yapmak kimizin bazen didişmesine, çekimlerde atışmamıza, gülmemize, sonra sarılıp ya bu çok güzel oldu dememize sebep oluyor. O yüzden birlikte ortak çok kaliteli zamanlar geçirdiğimizi ve birlikte harika bir anı oluşturduğumuzu düşündüğüm için kendimi çok iyi hissettiriyor. Geleceğe yönelik planlarım bir kere TikTok'ta çok daha etkin ve çok daha geniş kitlelere ulaşabilecek videolar yapabilmek. Doğru içeriklerle yapabilmek bunları. Çocuklara ulaşabilmek, onlarla birlikte paslaşabilmek. Çünkü ben çocuklardan çok öğrenen bir eğitimciyim ve bütün eğitimcilerin de böyle bir ihtiyaç hissetmesini istiyorum. Annemle aslında ben aynı platformda içerik üretmeyi her zaman çok seviyordum. Zaten sosyal medyaya ilk başladığımdan beri sürekli annemle bir diyalogumuzu ya da annemin yaptığı bir şeyi ben paylaşmak istedim. Hatta annemi ilk sosyal medyaya sokuşum da şu şekilde oldu. Ben sosyal medya üzerinden bir çekilişe katılacaktım ama o zaman yaşım 18 değildi. Hadi sen benim yerime katıl diye ona bir hesap açtık. Ve o şekilde sosyal medyaya başladı. Hiç aslında kullanmaya niyeti yokken birdenbire başladı. Ve ondan sonra ben hangi platforma gidersem annemi de yanımda götürdüm. Ve en güzel işbirliğimiz de aslında TikTok üzerinde oldu. Bence eğitimin insana bir şeyler kattığı yan merak duygusu her zaman. O yüzden merak duygumuzu kaybetmediğimiz sürece aslında bu eğitim bizim kişisel gelişimimize de fayda sağlıyor. Bu eğitime istesek de istemesek de maruz kalıyoruz. Bazen televizyondaki bir haberden, bazen önümüzdeki bir içerikten. O yüzden bunu kendi faydamıza çevirebilmek bizim elimizde. Önümüze aniden çıkan bir video ile 1 dakika içinde mesela İngilizce'de 3 yeni kelime öğrenebiliyoruz. Bu çok önemli bir şey. Beni takip edenlere önerim de şu: ben her zaman bir şeyleri araştırarak buluyorum ve buradan içerik çıkartıyorum. O yüzden merak duygumu asla kaybetmemeye çalışıyorum. Beni takip edenlere de mesajım bu olurdu. Çünkü merak duygunuzu kaybederseniz şu anda gerçekten bilgiye çok kolay ulaşabileceğimiz bir platformdayız. Dolayısıyla bu bizi birazcık tembelleştirebiliyor. Ama bir şey merak edip araştırdığımızda, hemen birine sormak yerine birazcık araştırmaya çalıştığımızda aslında onu canlı tutmuş oluyoruz. Bu da hem eğitime olan hem de aslında bilgi içerikleri olan bakış açımızı değiştiriyor. O yüzden bence kimsenin merak duygusunu kaybetmemesi gerekir. Benim takipçilere mesajım budur.